Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kat kat bir börek tarifim var. Gerçekten yapım aşaması çok kolay ve inanılmaz lezzetli. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden böreğimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı ılık süt ekliyorum. Ve bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdun sulu kısmından kullandım. Ama sizin yoğurdunuz sulu değilse hiç sıkıntı olmaz. Yoğurdu da ekledikten sonra spatula ile şöyle bir iki defa karıştırıyorum. Spatula ile biraz karıştırdım ve ardından bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz ekleyip tekrar spatula ile bir iki defa karıştırıyorum. Ve ardından 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı malzemeleri şöyle bir iki karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unu ilave etmeye başlıyorum. Hamur işlerinde sürekli söylediğim gibi unumuzu mutlaka ama mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Öncelikle unu azar azar ilave edip spatula ile şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur için toplamda 5 su bardağı un kullandım ama siz dördüncü bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamur yumuşak diye daha fazla un eklemeyelim. İyi bir sonuç alabilmemiz için hamuru güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben yaklaşık 5 dakika kadar hamuru yoğurdum ve istediğim kıvama geldi. Sizin de gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı tam bu şekilde olması gerekiyor. Üzerini bir poşetle örtüp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer zamanınız yoksa 10 dakikada dinlendirebilirsiniz. Yeterli gelecektir. Hamuru 20 dakika dinlendirdim ve yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıp masanın üzerine alıyorum. Hazırladığımız hamur mayalı bir hamur değil ama dinlendikçe hamur daha güzel açılacaktır. O yüzden 20 dakika, zamanınız yoksa dediğim gibi 10 dakika 15 dakikada dinlendirebilirsiniz. Ama zamanınız varsa daha önceden yoğurup yarım saat 1 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Bu şekilde hamur daha güzel açılacaktır. Masanın üzerine aldığım hamurun altını hafiften unladım. Üzerini de hafiften şöyle elimle biraz un serptim ve 4 eşit bezeye bölüyorum. Kullandığım unun markası çok soruluyor. Açıklama kısmına unun markasını ekleyeceğim ve tarifte kullandığım malzemeleri de açıklama kısmına bakıp yararlanabilirsiniz. Hazırladığım bezelerin altını üstünü birazcık unluyorum ve üzerine bir poşet geçiriyorum. Ve daha sonra yoğurma kasesini de üzerine kapattım. İsterseniz kapatmaya da bilirsiniz. Üzerini kapattıktan sonra 10 dakika dinlendiriyorum. Yaklaşık 10 dakika dinlendirdiğim bezelerin üzerini açıp tekrar 3 tanesini yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve birbirlerine yapışmasınlar diye aralarını hafiften unluyorum ve üzerleri kabuk bağlamasın diye üzerlerini tekrar o poşetle örtüyorum ve böreğimi açmaya başlıyorum.
Börekleri açmak için kullandığım unun içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme 2 yemek kaşığı nişasta ekledim. Ben mısır nişastası kullandım ama tabii ki de isterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Unun içerisine eklediğimiz nişasta hem böreğimizin daha kolay açılmasını sağlayacaktır hem de ekstradan çıtırlık verecektir. Ama tabii ki de isterseniz nişasta da eklemeyebilirsiniz. Özellikle hamur açmakta acemi olan arkadaşlarımın bu şekilde açma ununun içerisine biraz nişasta eklemenizi tavsiye ederim. Siz de denediğinizde göreceksiniz ki gerçekten daha kolaylıkla açılacaktır. Açarken ara ara un serpip tekrar açmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı gerçekten muhteşem olduğu için açarken kesinlikle zorlamıyor. Yaklaşık 60 santim genişliğinde açtım ve üzerine biraz un serptim ve yedek oklavam var. Ona sarıp kaldırıyorum. Eğer sizin yedek oklavanız yoksa biraz daha fazla un serpin ve katlayıp kaldırın. Diğer bezelerinizi o şekilde açmaya devam edin. Sevgili arkadaşlarım, eğer sürekli hamur işi yapıyorsanız, börektir, çörektir seviyorsanız mutlaka bir tane yedek oklava edinmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi yedek oklavanız yoksa biraz daha fazla un serpin, yapışmalar olabilir. Katlayıp kaldırın, tekrar böreğinizi yapmaya devam edin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bugünkü videomda hamur açma kısmını biraz uzun tuttum. Sevgili arkadaşlarım diyorlar işte biz keyifli izliyoruz, bize terapi oluyor. Neden kesiyorsun? O yüzden bugün buralarını biraz uzun tuttum. Hamur açmakta deneyimli, usta olan arkadaşlarım bu kısımlarını atlatarak geçirebilir. Bu arada 4 bezeyi de açtım ve erittiğim 100 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tereyağını sürdüm ve ardından açıp yedek oklavaya sarıp kaldırdığım yufkanın birini seriyorum. Bu ikinci yufka oluyor. Serdiğim ikinci yufkanın üzerinde yağlıyorum. Serdiğim yufkanın her tarafını yağladım ve ardından üçüncü yufkayı seriyorum. Eğer ki üste serdiğimiz yufka alttakinden küçükse küçük dokunuşlarla biraz çekiştirip eşitleyelim. Serdiğim yufkanın üzerinde yağlıyorum. Bu aşamada elimi kullandım. Bana elle yapmak daha pratik geliyor. Ama benim ara sıra kamerayı düzeltmem gerekiyor. O yüzden fırça kullandım. Yoksa normalde bu şekilde elimle sürüp yapıyorum. Bana elle sürmek daha pratik geliyor. Bu arada her tarafını yağladıktan sonra son yufkayı da seriyorum. Toplamda 4 yufkayı üst üste sermiş olduk. Dördüncü yufkayı da serdikten sonra yufkaların hepsini eşitliyorum ve elimle hafiften çekiştiriyorum ve üzerini yağlıyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı şahane olduğu için istediğiniz şekilde çekiştirip büyütebilirsiniz. Elimle hafif dokunuşlarla biraz büyüttükten sonra uç kısımdan başlayıp çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaparken ara ara kenar kısımlarını da elimle şöyle bir açıp büyütüyorum.
Rulo yaptığım hamuru elimle esneterek biraz daha büyütüyorum. Elimle hamuru biraz esnetip büyüttükten sonra kendi ekseninde döndürüp gül şeklini veriyorum. Bu şekilde üzerini örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. Önce bir poşet, sonra da bir mutfak havlusuyla kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Yaklaşık 10 dakika dinlendirdim ve hamurun üzerini açıp öncelikle bir yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Yağlı kağıt üzerine aldığım böreği önce elimle bastırarak büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Daha sonra merdane ile devam ediyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın güzel bir yerlere gelmesi, büyümesi için destekleriniz benim için çok önemli. Önce elimle daha sonra merdane ile büyüttüm ve fırın tepsisinin içerisine aldım ve üzerine bir adet yumurta kırdım ve fırça yardımıyla yumurtayı her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurtayı sürdükten sonra çatalla bu şekilde desen çiziyorum ve çatalla desen çizdikten sonra 180 derecede ısıttığım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, nar gibi kızaran böreği fırından çıkardım. Gerçekten çıtır çıtır, mis gibi olmuş. İnanın ki hala çok sıcak ama elimden geldiği kadar böreğin katlarının tek tek nasıl ayrıldığını elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Ellerim yana yana. İster kahvaltıya yapın, ister çay saatlerinize yapın. Bakar mısınız ne kadar muhteşem gözüküyor? Bir tarifimizin de sonuna geldik. Bugünlük de benden bu kadar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, kanalıma destek olmayı unutmayın. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.